Herkese merhaba sevgili dostlarım. Misyonum Sağlık ve Beslenme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vücudumuzdaki sistemler. Neden bu konuyu seçtim acaba? Çünkü bazılarımız için bilinmedik bir konu değil. Bazılarımız için az bilinen bir konu. Bazılarımız için de hiç bilinmeyen bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Vücudumuzda kaç sistem var? Bu sistemler nelerdir? Bu sistemleri hangi organlar oluşturur? Ve sistemlerimiz ne işe yarar, ne yaparlar? Bunları kısaca gözden geçirelim. Vücudumuzda bulunan 11 adet sistem var. 11 adet sistemden herhangi birinde bir rahatsızlık, bir bozukluk, bir aksama meydana geldiğinde yıllar içinde veya anında diğer sistemleri etkileyecek ve vücudumuzda rahatsızlıklar, hastalıklar meydana gelecektir. Bu hastalıklar akut olabileceği gibi kronik hastalıklar olarak da karşımıza çıkabilir. Çünkü biz belki bilmiyoruz ama vücudumuzun içinde öyle moleküler mekanizmalar var ki bu mekanizmalar birbiriyle iletişim halindedir. Bu nedenle sistemlerimizden birindeki rahatsızlık tahmin edeceğiniz gibi tüm sistemleri etkileyecektir. Kronik hastalıklara bakacak olursak bunları daha önceki videolarımda da tekrarladığım gibi diyabet, kanser, kalp damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, infertilite, obezite gibi kronik hastalıklar söz konusudur. Aslında bazı bilim insanları yaşlılığı da bu kategoriye almaktadır. Yani yaşlılığı kronik bir hastalık olarak değerlendirmektedirler. Bu hastalıkların oluşmasında normalde işlemesi gereken mekanizmaların az işlemesi, bozulması ve aksaması söz konusudur. Dokularımızı hücrelerimiz oluşturmaktadır. Dokularımız kas, bağ, sinir, kan, kemik, kıkırdak ve epitel dokularından meydana gelmektedir. Dokularımız ise organlarımızı oluşturur. Organlarımız da sistemleri meydana getirmektedir. Şimdi sistemlerimizi kısaca gözden geçireceğiz. 1. Lenfatik sistem. Lenfatik sistem hem dolaşım sisteminin hem de bağışıklık sisteminin bir parçasını oluşturur. Geniş bir lenf ağından, lenf damarlarından, lenf nodlarından, lenfoid organlardan ve lenfoid dokulardan oluşmaktadır. Lenfatik sistem periferden merkeze doğru akar. İçinde bulunan lenf sıvısı ve lenfosit ağırlıklı hücreler kalbe doğru akmaktadır. Lenfositler bağışıklık sisteminin ana parçalarından biridir. Bunların haricinde lenfatik sistemin iki önemli unsuru söz konusudur. Kalp tarafından perifere gönderilen kanın venöz yol ile tekrar kalbe geri dönüşü esnasında hücrelerde kalan plazma lenfatikler vasıtasıyla kalbe taşınır. İkincisi ise bağırsaklarımıza, özellikle ince bağırsaklarımıza gelen ve en ince ayrıntısına kadar ayrıştırılmış moleküller, biliyorsunuz bunların içinde yağlar, proteinler ve yani proteinlerin amino asitleri ve glukoz bulunmaktadır. Karbonhidrat olarak da glukoz bulunmaktadır. Bunlar bağırsaklardan emilir. Yağların ise birçok çeşidi bulunmaktadır. Molekülleri, büyük yağ asitleri karaciğere hiç uğramadan direkt ana arterlerimize, lenfatikler yoluyla ulaştırılıp tekrar kalp damar sistemine, dolaşım sistemine verilmektedir. Orta derecede olan moleküllü yağ asitleri ise karaciğere uğrayarak karaciğer tarafından metabolize edilmektedir. Lenfatik sistem içinde birincil ve ikincil lenf organları bulunmaktadır. Birincil lenf organları kemik iliği ve timus bezidir. İkincil lenf organları ise dalak ve lenf düğümleridir. Bunların haricinde ayrıca diğer organ ve dokularda da lenfatik sisteme, bağışıklık sistemine hizmet eden birçok alan bulunmaktadır. 2. Solunum sistemi. Solunum sistemi burun, ağız, yutak, gırtlak, solunum yolu trakea, bronşlar, bronşçuklar ve akciğerlerimizi oluşturan ana hücrelerimiz olan alveollerden meydana gelir. Buradaki amaç alveoller düzeyinde metabolizma sonucu hücrelerimizde oluşturulan karbondioksitin akciğerlere geldiğinde oksijenle yer değiştirmesini sağlamak.
Solunum sisteminin asıl amacı budur. Yani karbondioksiti atıp oksijeni alıp bu alınan oksijeni de hücrelere göndermektir. Solunum sistemi aynı zamanda karbondioksiti de vücudumuzdan uzaklaştırır ve dışarıya yani çevreye atar. 3. Sindirim sistemi. Ağzımızla başlar, anüse kadar devam eder. Besinleri ağız yoluyla alır, birçok enzimler vasıtasıyla besinleri parçalar, molekülleri haline getirir. Kalan posayı dışkı olarak dışarıya atar. Eğer bu anlattığım sistem gerçekleşmezse hepimizin neler çektiğini çok iyi biliyorsunuz. Özellikle kabızlık olduğumuz zamanlarda bunu anlayabiliyoruz. Sindirim sisteminde karaciğer, safra kesesi ve pankreas çok önemli organlarımızdan birkaçıdır. Özellikle karaciğer metabolizmanın döndüğü ana fabrikamızdır. Bu üç organ sindirim sistemine çeşitli enzim ve peptitlerle yardımcı olmaktadır. Sindirimi kolaylaştırmak için. Ayrıca sindirim sistemimiz içinde son dönemlerde önemli olduğu ve çok önemli özelliklere sahip olduğu anlaşılan mikrobiyata denilen ve ikinci beyin olarak da adlandırılan multibakteriyel organizmalardan oluşan bir sistem bulunmaktadır. Mikrobiyata vücudumuz için gerekli olan önemli enzimleri, peptitleri, molekülleri üreterek vücudumuza destek vermektedir. Bunların arasında örneğin nitrik oksit ve serotonin bulunmaktadır. Bunlara ilaveten antibiyotik özelliğe sahip bazı moleküller de üretmektedirler. Mikrobiyata doğumdan sonra şekillenmekte, kişinin yaşına göre, cinsiyetine göre, yaşadığı bölgeye göre, beslenmesine göre, sağlıklı veya hastalık durumuna göre değişebilmektedir. 4. İdrar yolları sistemi ya da üriner sistem. Bu sistemi böbreklerle idrar kesesi arasındaki yaklaşık 20-25 cm uzunluğunda kapalı tüp dediğimiz üreterler, idrar kesesi veya diğer adıyla mesane, mesaneden çıkan idrarı atan en alt idrar yolunu oluşturan üretradan oluşur. Mesane aynı zamanda idrarı depolar ve içinde özelleşmiş kas yapısıyla idrarın dışarı atılmasını sağlar. Üriner sistem metabolizmamız sonucunda oluşan ya da dışarıdan aldığımız toksik maddelerin atılmasını sağlayan idrarı oluşturur. İdrarın oluşumu ise gerçekten kompleks bir mekanizmadır. 5. Üreme sistemi. Kuşakların ve türün devamını sağlamak için en önemli sistemdir. Üreme sistemi erkeklerde ve dişilerde yani kadınlarda farklılıklar gösterir. 6. Kas sistemi. Hareket etmemizi sağlar. Vücudumuzda çizgili ve düz kas sistemi olarak iki türlü kas bulunmaktadır. Çizgili kaslar isteğe bağlı olarak çalışırken otonom kaslar yani düz kaslar otonom olarak çalışır. Ancak vücudumuzda bir istisnası var. Kalp kası. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen otonom çalışır. 7. İskelet sistemi. İskelet sistemi kemikler ve kıkırdaklardan oluşmaktadır. Eklemler ile birbirine bağlanmaktadır. Eklemlerin içinde eklemlerin stabilizasyonu sağlamak için de çeşitli bağlar bulunmaktadır. Vücudun dik durmasını sağlar. Vücudumuz içindeki organları dış etkilerden korur. Kemik iliğinde kan hücreleri üretir. Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. İç organlara ve kaslara tutunma yüzeyi sağlar ve en önemlisi de kaslar aracılığıyla vücudun hareket etmesini sağlar. 8. Sinir sistemi. Sinir sistemi vücudun içini ve dışarısını algılamaya yarar. Buradan gelen bilgileri işler, tüm vücuda yayılan sinir sistemi sayesinde istenilen bölgeye aktarır. Vücudun bir köşesinde olan olayları başka bir köşesine nakledilmesini sağlar. Organların ve kasların aktivitelerini düzenler. Sinir sistemi iki ana yapıdan oluşmaktadır. Bir, kafatasımızın içinde bulunan merkezi sinir sistemi, diğeri ise vücudumuzda bulunan periferik yani çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşmaktadır. Omurilik omurgalarımızın arasında seyredip kuyruk sokumuna kadar ilerlemektedir. Buradan da çevresel sinir sistemi oluşmaktadır. Ayrıca kafatasından merkezi sinir sisteminden kaynaklanarak vücudumuzun değişik bölgelerine ulaşan sinir ağları da bulunmaktadır. 9.
Endokrin sistem. Endokrin sistem hormon üreten salgı bezleri, hormonlar, hormon reseptörleri ve hormon üreten dokulardan oluşmaktadır. Endokrin bezler arasında epifiz, hipofiz, tiroid, timus, paratiroid ve böbrek üstü bezleri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten bazı organlarda hormon ya da hormon özelliği olan peptitler salgılamaktadır. Bu organlar arasında örneğin hipotalamus, kalp, mide, kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde testisler ve pankreas örnek olarak verilebilir. Endokrin sisteminin şöyle bir özelliği vardır. Aslında tüm bu sistem bir harmoni şeklinde çalışıp birbiriyle entegredir. Yani birbiriyle uyumlu olarak çalışmaktadırlar. Birinde olan aksama diğerlerini de dolayısıyla etkileyecektir. 10. Kan, bağışıklık ve kalp damar sistemi, dolaşım sistemi. Kan, atardamar, toplardamar ve kılcal damarları oluşturan kalp damar dolaşım sistemi içinde dolaşan akıcı plazma ve hücrelerden oluşan ki bu hücreler önemli olanları alüvar, aküvar ve trombositler yani pıhtılaşma hücreleridir. Bunların haricinde immünglobulinler, globulinler, albümin ve fibrinojen gibi proteinlerden zengindir. Kan aslında çok basit görünmesine rağmen çok önemli özelliğe sahip bir sıvıdır. Metabolizma ürünlerini taşır, bağışıklık sisteminin ana parçasıdır, pıhtılaşmayı sağlar. Bunlar birkaç önemli özelliğidir. Dolaşım sistemi yani kalp damar sistemi atardamar, toplar damar ve kılcal damarlardan oluşmaktadır. Bu sistemin içini endotel dediğimiz tek tabakalı bir epitel yapısı döşemektedir. Bu yolun uzunluğu 40.000 kilometreden fazladır. Son olarak 11. sırada örtü sistemimiz bulunmaktadır. Vücudumuzu dış organlardan koruyan en önemli sistemdir. Biz buna deri ya da cilt demekteyiz. Deri ile birlikte saçlar, tüyler, ter bezleri, yağ bezleri ve tırnaklar bulunmaktadır. Ayrıca ter bezleri tarafından üretilen ter, örtü sisteminin en önemli parçasıdır. Toksinleri atmaya yarar, vücudumuzun ısı derecesini düşürür. Örtü sistemi vücudumuzu dış çevreden ayırır ve dış çevreye karşı korur. Evet sevgili dostlar, konumun başında da aktardığım gibi sistemlerin birbiriyle uyumlu olarak çalışması gerekiyor. Çünkü her sistem vücudumuzun ayrı bir çarkını oluşturmasına rağmen dişliler birbirinin içine geçmiş durumdadır. Dişlilerimizin eksiksiz olması vücudumuzdaki sistemlerin doğru çalışacağını bizlere gösterir. Eğer sistemin dişlisinde bir sıkıntı varsa diğer sistemleri de mutlaka etkileyecektir. O nedenle sistemlerimiz için en önemli 3 mekanizmayı bir kez daha sizlere hatırlatarak videomu noktalamak istiyorum. Hastalıkların oluşumunda bu 3 mekanizmanın çok önemli olduğunu daha önceki videolarımızda da aktarmıştım. 1. Endotel disfonksiyonu ve nitrik oksit eksikliği. 2. Oksidatif stres ve antioksidan eksikliği. 3. İnflamasyon. Bunların birinin eksikliği veya aksaması biraz önce söylediğim dişlinin çarklarını aksatacak ve bir bozukluk meydana getirecek. Bu bozukluklar rahatsızlıklara, hastalıklara ve özellikle kronik hastalıklara yol açacak. Sevgili dostlarım, bu bir domino etkisidir. Bir yerde başlayan rahatsızlık ileriki dönemlerde tüm vücudumuzu etkileyecek hale gelecektir. Şimdilik sizlere sistemlerimizi kısaca aktardım. Daha sonraki videolarımda daha geniş kapsamlı olarak bu sistemleri zaman zaman ele alacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Bilgilendirme ve sorularınız için kanalıma not bırakabilirsiniz ve verdiğim iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.